İyi günler arkadaşlar. Bugün bu sarı elbiseyi çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok zarif, şık bir elbise oldu. Şöyle arkadan düğmeli, çift katlı. Şöyle önce bir alt katı var. Üstte de bir katı var. Şöyle alt katı var, üst katı var. İki kattan oluşuyor. Şöyle çok güzel bir beresi var. Yandan şöyle bir kurdelesi var. Bugün bunu çalışmak istiyoruz arkadaşlar. Üç buçuk numara şişe 40 ilmek atarak başlıyoruz. Arkadaşlar şu an şişimizi değiştirdik. Gövdeyi 3,5'la örüyoruz. 3,5 numara şişe 40 ilmek atıyoruz. Şöyle 10, 20, 30, 40 ilmek için şöyle şuradan şuraya kadar ölçtüğümüzde aşağı yukarı 10 ilmek oluyor. Eksiği veya fazlası olabilir ama en azından çok fazla artmamış oluyor. Şöyle 40 ilmek atıyoruz. Evet, 40 ilmek attım. Şimdi haroşa ile başlıyoruz. Çünkü omuzları 3 sıra gidip gelmiş olacağız. Şimdi ters örgüyle başlıyorum. Buradan ters örerek şişemizi çıkıyoruz. Önce haroşa ile başladım. Yani ters örgüyle başladım. Şimdi düz örgü örüyorum. Evet, düz ördüm. Şimdi yine ters örüyorum. Bu şişimi de çıktıktan sonra arkadaşlar gövdeyi ve kollara böleceğiz. Bu sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Evet, üst sıra gidip geldik. Üst sıra gidip geldikten sonra gövdeyi bölüyoruz. 7 ilmek ördük. Arka yarısı olmuş oluyor. Şimdi 7 tanesini şöyle kapatıyoruz. 2 2 kol üstünü oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Şimdi 12 ilmek örüyoruz. Bu 12 ilmek şurası olmuş oluyor yakanın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet. Şimdi 7 ilmek kesiyoruz kol üstünü. Yine kol oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek. Evet. 2 4 6 7. Evet.
7 ilmek de diğer arka yarısı. Bu şekilde gövdeyi bölmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gövdeyi böldük. 7 arka yarısı, şuraları 7. 6 normal olarak, eğer arkaya dikiş yapacak olmasaydık 6 yapacaktık arkadaşlar. Arkaya dikiş yapacağımız için 7 yaptık arkaları. Önü 12 yaptık. 7'şer tane de kol üzerlerini keserek gövdeyi bölmüş olduk. Arka sıradan ters örüp gelirken şu şekil bir şişe alacağım. Şimdi düz tarafından yine örüyoruz. Evet, artık gövde birleşti. Arkadaşlar, bu şekilde önden düz, arkadan ters örerek 14 sıra örüyoruz. Koltuk altından bele kadar 14 sıra örüyoruz. Ondan sonra belinde çoğaltma yapıyoruz. Şimdi omuzları yaptık. Şimdi bele kadar örüp geliyorum. Arkadaşlar, ipimin rengi o kadar güzel ki bu sarıdan çok aradım Türkiye'deki yüncülerde, benim baktığım yerlerde bu renkten hiç göremedim. Bu sarıya da ben bayılıyorum. Çok güzel bir sarı bu, benim için süper. Bu sarıyı ben yurt dışından getirttirdim. İnce moher, ince bir ip ama rengi ve örgüdeki duruşu harika. Ben şimdi bele kadar örüp geliyorum. Evet, koltuktan itibaren 14 sıra düz ördük. Şimdi belle şu etek arasındaki artırmayı veriyorum. Şöyle ilk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmekte artışları, şu düz örgülerin şuradan altından bir tane artırıyorum. İlmeği alıyorum. Düz örgünün altından artırıyorum. İlmeğin içinden alıyorum. Her ilmeği bu şekilde tek tek artırıyoruz arkadaşlar. Ki belimiz büzgülü olsun. Benim böyle yapmış olmama rağmen bel büzgüsü oluşmadı. Ancak bu şekilde oldu.
Şimdi bir altından şuradan bir düz ilmeğin altından bir düz ilmeğin içinden bir düz ilmeğin altından bir içinden bir düz ilmeğin altından şöyle üstünden. Evet arkadaşlar, bu şekilde şişimizi bitiriyoruz. Evet, şişimizin sonuna kadar her ilmeği artırdık. Şimdi buraya kadar 3,5'larla devam ediyoruz arkadaşlar. Artırma işlemi bittikten sonra daha ikinci sırada arkasında ters giderken 4 numarayla başlıyoruz. Bundan sonra belden ilk önce alttaki eteği örüyoruz. Belden şuraya, şu alttaki. Bir daha artırma eksiltme olmadan düz bir şekilde bu kadar örüyoruz. Yani şurası 13 santim oluyor. Santime vurursak. Bunu bu şekilde arkadaşlar 13 santim örüyoruz ve kesiyoruz. 4 numaralarla etek bölümünü bitiriyoruz. Üst tarafı çok gevşek şey olmasın, otursun diye 3,5'larla yaptım. Eteği de 4'lerle örüyoruz. Bu şekilde 13 santim uzunluğa getirdik mi bitiriyoruz. Ben şimdi ara ara örüp boyutunu size göstermek istiyorum. Evet, bel büzgüsünü birazcık ördükten sonra bir göstereyim istedim size arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şimdi evet, şuraya kadar daha öreceğim. Şöyle şu kadar daha. Şu kadar ördüğümde bir göstereyim istedim. Tamamen bitmeden bir göstereyim istedim size. Evet. Şu alt eteği bitirdim. Şöyle alt eteği bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şu üstteki eteği yapmak için. Şu üstteki eteği yapmak için şu belini artırdığımız yer var ya, oradan yine birer ilmek alıyoruz şöyle. Şu şekilde.
Evet. Evet, ilmeklerimi aldım. Şimdi buradan aldığım ilmekler şu gövdenin ilmeği kadar. Şu gövdenin ilmeği kadar burada almış oldum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 ilmek aldım arkadaşlar. Şimdi bunu şişimin şu başından ipimi ekleyerek buradan giderken haroşa gitmem lazım. Öbür taraftan gelirken düz gelmem lazım. Buradan giderken haroşa öreceğim çünkü ördüğüm şey bunun üstüne düştüğünde düz tarafı görünecek. İpimi bağlıyorum. Evet. Şimdi ipimi bağladım. Buradan giderken bir sıra ters örüp gideceğim. Arkadan düz taraftan gelirken de artırmasını yapacağım. İlmek aldığım için arkadaşlar örmesi biraz zor oluyor tabii ki. Şimdi bu sırayı biraz zor öreceğiz ama öreceğiz. Bu sırayı bu şekilde çıkıyoruz. Evet, arkadan haroşa geldik. Şimdi bu örgü şöyle döküleceği için bu tarafı onun için haroşa yaptık. Şimdi buradan giderken düz yapacağız ki üstüne döküldüğünde düz örgüsü görülsün. Şimdi şuradan ilk ilmeğimizin şuradan dibinden alıyoruz. Ve şuradan örüyoruz. Şöyle şuradan dibinden şuradan üstünden örüyoruz. Şuradan dibinden şuradan düz örgünün şu altından bir altından örüyoruz. Sonra da bir üstünden artırıyoruz. Düz örgünün şuradan bir altındaki delikten bir üstünden şöyle bir üstten şöyle şuradan bir şuradan şöyle bu şekilde düz örgü örerek her ilmeğe 2 defa örmüş oluyoruz. Birinde çoğaltıyoruz, birinde örmüş oluyoruz. Şu düz örgü, düz örgünün şuradan altından bir ilmek alıyoruz. Şuradan bir örüyoruz. Düz örgünün altından ilmek alıyoruz. Bir örüyoruz. Bu şekilde şişimizi bitiriyoruz. Evet. Artırarak çıktık düz tarafından. Şimdi ters tarafındayız. Ve şişimizi değiştiriyoruz. 4 numara şişe geçiyoruz. Ve buradan ters örerek başa gidiyoruz.
Arkadaşlar benim şu üstte biraz büzgü olmadı diye ben bunu bir defa artırdım. Şimdi bunu bir defa artırdım. Biraz daha büzgülü olsun istiyorum. Bir öreceğim, bir artıracağım şimdi. Artırdım, gittim. Arkadan ters geldim. Şimdi giderken düz öreceğim ama bir taraftan da artıracağım. Şöyle bir örüyorum. Şöyle ilmeğin arkasından şöyle artırıyorum. Bir örüyorum. Şöyle ilmeğin altından ve üstünden. Biraz büzgül olsun istiyorum arkadaşlar. Yani benim diğer denememde olmadı. Sökmek de istemedim çünkü zor sökülüyor. Şimdi bir artırıyoruz, bir artırmıyoruz bu sırada. Bir daha da artırmıyoruz. Daha büzgülü, daha güzel olur. Bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Evet. Bu elbisemin üst belinde ikinci defa artırma yaptım arkadaşlar. Biraz daha şöyle kıvır kıvır olmasını istiyorum şu üst şeyin, katın. İlk ördüğümde olmadı. Bu ikinci ördüğümü, o yüzden 2 artırma yaptım. Şimdi şuralara kadar falan örmem lazım. Evet, birlikte bunu örüp bitireceğiz. Dikeceğim. Diktikten sonra da ben bu alttaki bebeğimin elbisesini hafif bir ütü yaptım. Bunu da ütüleyip diğer bebeğime giydirip çekeceğiz. Evet, bayağı bir büzgü olayı güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. İkinci artırmadan sonra gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bayağı bir büzgü oluştu. Yani bunda büzgü olmadı. Çünkü ilk ördük, denedik, bilmiyorduk. Bunda da bayağı bir şey oldu. Yani ben bunu ne kadar yapacağım daha? Şöyle 2 parmak daha yaptık mı bitmesi lazım arkadaşlar. 2 parmak daha örüp geliyorum. Evet. İkinci katımızın da fırfırını bitirdik arkadaşlar. Şöyle. Bu daha fırfırlı oldu görmüş olduğunuz gibi. O daha düz kaldı. Şimdi bunu ilk önce dikerken şu kısa kenarları şöyle tutturacağım. Önce şu 2 ucu dikeceğim. Bunu diktikten sonra ipimi koparıp bunu iç tarafa alıp şunu şöyle dikmek istiyorum. Şöyle önce içerideki o kısa kanatları dikip sonra yukarıdan aşağıya şu şekilde dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi elbiseyi diktik, bitirdik. Şöyle sıra geldi şimdi ütüye. Şimdi ben bunu ılık ütüyle, ılık bir buharlı ütüyle ütüleyip diğer bebeğime giydirip geliyorum. Evet. Yeni ördüğüm elbise bu. Ütüledim. Bebeğime giydirdim. Şimdi sıra beresine geldi. Şimdi beremizi yapmaya geçiyoruz. Arkadaşlar. Şöyle
başını alıp gevşek gevşek, uzun uzun 20 defa batıyoruz bu göbeğe. Üçte çekiyoruz. Göbeğe 20 defa battım. Başını alıp üçte çektim. 20 defa battıktan sonra bu battığım her deliğin üstüne birine çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. İkinci sırayı öyle battım. Tamamen hiç bükülmeden daire şeklinde ikinci sırayı da bitirdim. İkinci sıra bittikten sonra başını alıp şöyle üstüne batmaya başladım. Hiçbir şey yapmadan, artma, eksiltme, kesme yapmadan bu şekilde 4 sıra döndüğümüzde beremiz tam bebeğin başına göre olacak. 4 sıra bunun etrafını dolandıktan sonra ipimi koparacağım ve şu küçük gülünü yapıp dikip bebeğime giydireceğim. Evet. Beremiz bitti. Şimdi beremizin şu küçük gülünü başlayacağız. Olmadı arkadaşlar. Üst zincir yapıyoruz. Başını alıyoruz. İki defa batıyoruz. Üst zincir yapıyoruz. Göbeğe batıyoruz. Tekrar üç zincir yapıyoruz. Başını alıp yine iki defa batıyoruz. Bir, iki, üç. Yine dibe batıyoruz. Bir, iki, üç zincir yapıyoruz. Yine başını alıp iki defa batıyoruz.
Bir, iki, üç zincir yapıyoruz. Yine batıyoruz. Bir, iki, üç zincir yapıyoruz. Yine başını alıp iki kere batıyoruz. Bir, iki, üç zincir yapıyoruz. Yine dibine batıyoruz. Dört oldu. Bir, iki, üç. İki defa daha batıyoruz. Evet. 5 oldu. Görmüş olduğunuz gibi gülümüz bitti. Şuraya gülümüzü dikip bebeğimizin başına geçirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, Esmer bebeğin üzerindeki kıyafeti bugün sizinle birlikte ördük. Sarışın bebeğimin elbisesini örerken çok fazla artıramadım ilk yaptığım için. Ama ikincide iki defa artırdım. Belden çıkarttığım ilmekleri. Bir artırdım, gidip geldim. Bir daha artırdım ve bu şekilde balonlu oldu. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar benim Instagram'da da Oyuncak Modası adlı kanalım var. Oraya da üye olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.